Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Exploring Bird YouTube kanalındayız şu anda. Derneği ziyarete geldiler. Ziyarete gelmişken bizim Devlet Demiryolları'nın bahçesindeki akkuşları da görmeye geldiler, sağ olsunlar. Şimdi size akbaşlarla ilgili işte biraz dilimiz döndüğünce alan korumalarıyla ilgili bilgi vereceğiz. Bu köpek Hayati abimizin erkek köpeği, sürüden yeni geldi. Biraz daha çeksin, yakın çekerse burada yaraları var. Biraz daha bakımını yapalım istedik. Hem biraz da kilo alsın istedik. Bu köpek yaklaşık 80 santim falandı. Dün Altuğ Bey'le ölçtük. Yüksekliği 80 santim falan bu köpeğin. Bu köpeğin annesi, babası, 7 sülalesi akbaş yani. Kayıtlı, secereli. Yavruları biliniyor. Sürüde görevde. Şimdi koyunlar sürüden şehre indiği için bu köpekler ahılda ya da bağlı kalacak. Biz de dedik yani hem burada eşleşsin, yavrularını alalım. Dişi köpeklerimiz var. Hem de dedik biraz bakımını yapalım. Şimdi benim bunu size göstermemdeki amaç, bazı YouTube kanallarında işte Eskişehir Akbaşı diye bir şey çıkardılar arkadaşlar. İşte neymiş? Eskişehir Akbaşı küçükmüş. İşte köpek almış arkadaşım birisi. 55 santim olmuş. 55 santimi geçmemiş. Şimdi işte ben de diyorum ki yani sen bu köpeği nereden aldın arkadaşım? Yani ben hayatım Akbaş'ın içinde geçiyor. Son 6-7 senedir. Hep Akbaş camiasının içindeyim. Hiç 55 santim bir Akbaş görmedim ben hayatımda. Dişi yani bir de. Hani bir de arkadaşım bahsetti. Der ki en azından çıkıp söylerse ben bu köpeği şundan aldım. Hani Eskişehir'de Akbaş sahiplendiren arkadaşlar belli. Biz de bilelim yani kimden almış, niye 55 santimmiş bu köpek. Bu köpek erkek, sürüde, görevde. Şu an alan koruması yapıyor. Şimdi birkaç videosunu da çekeriz. Yani her türlü göreve geliyor bunlar. Şimdi dişileri de çekeriz size. Ama bu köpek şu anda 2 yaşında. 80 santim boyu var. Domuza, kurda giden bir köpek. Zaten yaralarından da belli. İşte bunu tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Veteriner çağırdık. Bu domuzla, kurtla mücadele etmiş. Safkan bir akbaş. Boyu, posu ideal. Benim itirazım şuna arkadaşlar. Yani bir şey söylüyorsanız arkasında duracaksınız. Diyeceksin kardeşim ben 55 santim benim şu adamdan aldım bu köpeği. Bu köpek 55 santim oldu. Adını söyleyeceksin. Köpeği çekeceksin. Ölçeceksin. Ondan sonra Eskişehir Akbaşı'na bok atacaksın yani. Eskişehir Akbaşı küçüktür diye bir şey yok. Zaten Eskişehir Akbaşı diye bir şey yok. Yani bir köpek ya akbaştır abi ya değildir. Yani beyaz çoban köpeğine adam akbaş diyor. Yani akbaş başka bir ırk abi. Yani adam şimdi tutuyor 4 tane siyah, 2 tane ala, 2 tane beyaz çıkmış. Beyazlara akbaş diyor. Yani bu köpek akbaş değil. Bir köpeğin akbaş olabilmesi için bazı özellikler gerekiyor. İşte bir kafa yapısı var, tüy yapısı var. Onları da şimdi dişi önümüze alalım. Ondan sonra onları da anlatayım size. Evet arkadaşlar, şimdi dişiyi de getirdik buraya. Hani diyorlar ya Eskişehir Akbaşı küçük oldu işte 55. Bu dişi 14 aylık. 14 aylık bir dişi. 60 santimdir. Adamcı bir köpek. Yani burada adama saran bir köpek. 65 santim, 14 aylık. Şimdi bak Akbaş'ın hani diyoruz ya her beyaz köpek Akbaş değildir. Hani kapınızdaki köpeğin Akbaş olup olmadığını siz de anlayabilirsiniz. Şu kafa yapısı, üçgen bir kafa yapısı var. Yani şu alın çatı olmaz. Gözler yuvarlak olmaz. Ondan sonra albino beyazıdır. Beyaz işte gri, sarımsı, o tarz bir rengi olmaz. Düz beyazdır. Biraz hareketli bir köpek. Kuyruğunun ucunda hafif kırıklık olur. Bunu zaten siz de görürsünüz. Biraz hareketli polar. Pek sevmiyor kendini göstermeyi. Ağız diş yapısı diğer köpeklerden farklıdır. Mesela makas diş dediğimiz diş yapısı var. Ben de bildiğim kadarıyla size anlatıyorum. Şu anda köpeğin akbaş olup olmadığını anlamanız için temel şeyler bunlar. Yani tüy yapısı, kuyruğun ucundaki kırıklık, kafa yapısı. İşte şey derler, ayağı çift tırnak, tek tırnak. Öyle bir şey yok. Çift tırnak da olur, tek tırnak da olur. Bu safkanlık belirtisi değildir. Zaten akbaşın en önemli özelliği karakteri. Yani bu büyümeye başladığı zaman işte önünden eti alırsınız, ekmeği alırsınız. Kadına çocuğa dokunmaz.
Hiçbir zarar vermez. Kendinden zayıfa, acize dokunmaz. Melez köpekte olmayan en belirgin karakteristik özellikleridir bunlar. Yabancıya çok serttir. Daha atletiktir, daha hızlıdır. Yani bu köpekler bizim burada alan korumada kullanıyoruz. Ama burada Kangal da geldi, kurt köpeği de geldi, Doberman da geldi. Dediler ki abi Arjantin Dogo var. İşte adamı yiyor, buraya hırsız girmez. İkinci günü köpeği çaldılar burada. En sonunda Altuğ Bey'le tanıştıktan sonra Altuğ Ulucan sağ olsun bizi Akbaş'a yönlendirdi. Akbaş'a yönlendirdikten sonra da burada hırsızlıkmış, işte et atayım, işte köpeği kandırayım, tel örgüyü keseyim, köpek tel örgüden dışarı çıksın. Bunların hepsi bitti. Çok akıllı köpekler. Yani adam ayırıyorlar. Hangi adama nasıl davranacağını biliyor. Çok zekiler. Daha gözünüzün içinden sizin ne yapmak istediğinizi, nasıl yaklaştığını, yani kötü niyetli insan hemen ayırt edebiliyor. En güzel özelliği bu. Ve çok karakterli hayvanlardır yani. Yani köpeğe bir bağırdığınız zaman bir gün size bakışı bile değişiyor. Bu şu anda 14 aylık. Dediğim gibi hani 55 santim falan da değil. Yani Eskişehir Akbaşı küçük falan diyorlar ya, bu dişi. İsmi Polar. 14 aylık bir köpek. Şu anda zaten hani mevzu ile de ölçebilirsiniz. 60 santim bir köpek. Daha bu 2,5 yaşına kadar da büyüyor. Biz bu köpeklerden çok memnunuz yani. Zaten milli değerimiz. Bence bu ırkın devam etmesi gerekiyor. Üremesi gerekiyor. En azından bozulmadan çoluğumuza çocuğumuza bu ırkı aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama işte bu köpekler şimdi çok gözde olduğu için piyasada herkes akbaşçı oldu. Yani herkes, bakıyorum hiç adını sanı duymadığımız adamlar, kapısında bir beyaz köpek var. Nereden geldiği belli değil. Soyu belli değil, sopu belli değil. Akbaşçıyım diye ortalıkta geziyor. Bu da bizi üzüyor açıkçası. Hani en azından sizin kanalınız aracılığıyla da biraz sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu bize.